Merhaba arkadaşlar. Valencia Real Madrid maçından sonra İspanya'da manşetlere bir bakalım istedim ve Arda Güler'in yavaş yavaş hakkının teslim edildiğini görmeye başlıyoruz. Dün her ne kadar özellikle ilk 35 dakika yerinde oynamasa da sonra zaman zaman hücum orta saha rolüne içeriye doğru kaymalar yapsa da ve Real Madrid'i iyi futbol oynamaya zorluyor. Bu makalelerde de yavaş yavaş yer almaya başladı. Hakikaten enteresan gelişmeler olacak gibi İspanya'da. Ignacio Garcia ile başlayalım. Ignacio Garcia dedi ki Güler karanlıkta küçük bir ışık. Real Madrid'in oyununa netlik getirebilen tek oyuncusu Arda Güler'di dedi. Türk oyuncu maça sağ kanatta başladı. Ancak 15 dakika sonra Real Madrid'in Valencia'nın kalabalık savunmasına karşı topu nasıl kullanacağından emin olamadığı bir karmaşada düzen getirmek için merkeze doğru hareket etmeye başladı dedi. Güler şu anda Real Madrid'in ne yapacağını bilen tek oyuncu gibi görünüyor dedi. Hakikaten orta sahada Valverde, Tchouaméni ve Kamavinga'ya baktığınızda ve diğer oyuncuların oyun etkisine baktığınızda Arda Güler çok açık ara Real Madrid çok önemli işler yapıyor. Aslında yapacak ama henüz o noktaya gelmedi diyelim. Bu konuya çok fazla uzak olan bir gazeteydi ama gözlerime inanamadım okuduğum makaleyi açıkçası. Bu Güler Bellingham veya başka hiç kimse tarafından kabul edilemez diyor. Hani yeri doldurulamaz anlamında bir yazı yazdı. Real Madrid ancak yarım saatlik sürenin ardından gerçekten hız kazandı dedi. Çünkü o yarım saatlik bölümde Arda Güler sürekli olarak sağ taraftaydı. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu durum orta sahada tek saf yetenek olan Güler'in hücum orta saha pozisyonunda kontrolü ele geçirmeye ve Mbappe ile bağlantı kurmaya başlamasıyla gerçekleşti diyor. Bellingham'ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak diyor. Hakikaten bu yazıyı gördüğüme hala inanamıyorum. Ama dedim ya gerçeklerin bir gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Yavaş yavaş İbre Arda'dan yana dönecek. Bunu herkes görecek. Real Madrid'in oyununa çok fazla birebir değiştirebilir mi Arda Güler? Tabii ki bir oyuncuyla bir şey olmaz ama ellerindeki en iyi oyuncu ve ortaya akıl koyabilen Real Madrid'i şekillendirebilecek tek oyuncu Arda Güler olmasına rağmen maalesef bu yıllardır devam ede geliyor. Birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak. Çünkü Türk oyuncuyla birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya çalışarak onu gölgede bırakıyor. Ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen lider bir rol üstleniyor dedi. En azından son 2 sezonda durum böyleydi. Yani maalesef biz söyledik. Bunlar hiç yazmadılar ama artık tabii Kral Çıplak hep söylediğim gibi ve artık oyun bir adım ileriye gitmediği için Arda Güler hücum orta sahaya yani 10 numaraya içeriye sesleri giderek bence artacak dostlar. Bu kaçınılmaz zaten. Çünkü bu yapılanlar ve Arda'yı görmemezlikten gelmeler futbolun olağan akışına ters hep söyledik. Bu yazıları daha fazla göreceğiz ama ben bu kadar erken beklemiyordum açık. Gerçek şu ki Güler Mbappe ile birlikte ortalamanın üzerinde bir şey gösteren tek oyuncuydu diye yazmış. Şu anda Arda orta sahada yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı diyor. İlk defa böyle bir yazı siz de bence duyuyorsunuzdur bilmiyorum. Ben daha önce çok yakından takip etmeme rağmen böyle bir yazı, bir makale hatırlamıyorum. Hemen maçtan sonra yazılan bir makale bu dostlar. Acayip bir şey. Mundo Deportivo gazetesi ise Türk oyuncu sahaya çıkar çıkmaz Real Madrid hücumda daha istekli oynamaya başladı dedi. Yani bu sahaya çıkar çıkmaz olayı oyunu tamamen Arda'nın eline dizginlerin verilmesiyle bazı şeyler değişiyor. Mundo Deportivo buna dikkat çekiyor aslında. Güler'i oyundan çıkaracak ve Güler tahtaya bile bakmıyor. Real Madrid maçında yine oyundan çıktı anlamıyorum diye Radyo Marca gazetesinde yapılan bir söyleşide maç esnasında yapılan bir söyleşi. Yine As gazetesinin maç sonu değerlendirmesinde Güler topu isteyen tek oyuncuydu ve topu aldığında kurnazca oyunlar kuruyordu diye yazdılar. Hatların arasına girip oradan Mbappe'nin neredeyse golü çevirdiği bir pas verdi dedi. Ve oradan da maçın ilk gol fırsatını neredeyse o yaratıyordu. Ayrıca pres konusunda da muazzam bir çaba sarf etti. Olağanüstü olmasa da orta sahanın en iyisiydi, en yaratıcısıydı. Ama bir ada gibiydi, özgür ruhlu ve yalnız diye yazdı As gazetesi maç sonu değerlendirmesinde. Yine Sport gazetesinden Javier Siles, Güler'in neden bu kadar sağa kaydığını açıklamak zor diye yazdı. Tatsızlığına rağmen orta sahada kıvılcım yaratabilecek tek yetenekli oyuncu o ve bu pozisyondan uzaklaştırmak Real Madrid'in zaten sınırlı olan hücumuna hiçbir fayda sağlamıyor diye yazdı. Türk oyuncunun orta sahaya çıktığı her an Real Madrid hücumu önemli bir sıçrama yaptı diye yazdı.
hep söylüyoruz yani Arda Güler'in topu değmesi gerekiyor. Topu kontrol etmesi, oyunu kontrol etmesi, Arda'ya topun ulaştırılması gerekiyor. Oyun bu şekilde oluşturulduğunda ve Arda'nın üzerine kurulacak bu oyun hücum orta saha rolünde Real Madrid'i biraz daha iyi futbol oynamaya teşvik edecek. Daha fazla rakip sahada yerleşip set oyunu oynamasına yardımcı olacak ama bunu Abel bir türlü görmek istemiyor. Ama yazılar artık yazılmaya başlandı ve bundan sonra da çok fazlasıyla yazılacak gibi duruyor dostlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.